Evet değerli arkadaşlar, bugün 25 Ekim 2022 sizlere termal izobloklarla alakalı bilgi vermek adına kısa bir kayıt oluşturuyoruz. Umarım faydalı olur. Termal izobloklar bugüne kadar üretilebilmiş yalıtım değeri en yüksek ürünlerden bahsediyoruz. Lambda değeri 0.044 Watt bölü metre Kelvin. İkinci bir grubu ise 0.037 Watt bölü metre Kelvin olarak üretilen ürünler. Bu ürünlerin 20 santim kalınlıkta uygulanması durumunda U değerini 0.21'e, 22,5 santim kalınlıkta uyguladığımızda ise U değerini 0.17'ye düşürebiliyoruz. 0.17, 67 yıldır Almanların üzerinde çalıştığı, hedeflediği bir değerdir. Çünkü U değerini 0.17'ye düşürdüğümüzde pasif house üretebiliyoruz. Duvarlar için bu oldukça önemli. Bu ürün aynı zamanda bugüne kadar üretilebilmiş yoğunluğu en hafif üründen bahsediyoruz. Blok olarak metreküp yoğunluğu 170 ile 190 kilogram arasında. Diğer birkaç özelliğinden daha bahsedeceğim. Ses yalıtım değeri oldukça yüksektir. 75 desibel sesi 33 desibelin altına düşürdüğünüzde ses yalıtımını sağlamış olursunuz. 20'lik bloklarda 75 desibel sesi bizler 25 desibelin altına düşürebiliyoruz şu an. Bu ürünlerin işlenmesi kolaydır, pratiktir. 2.7 tanesi 1 metrekare alan kapatır. Dolayısıyla 10 tane tuğla koymak yerine bir tane termal izoblok koyduğunuzda aynı işi yapmış oluyorsunuz. Süreyi 4 ile 8 kat arasında hızlandırabilirsiniz. Ortalama bir ustanın 15 metrekare duvar ördüğünü kabul ederseniz bu ürünlerle 60 ile 80 metrekare arasında rahatlıkla günlük iş çıkarabilmesi mümkün. Ayrıca yalıtımla duvara aynı anda çıkardığı için inşaatlarda süreyi de alabildiğine kısaltabilmekte. Uygulanması oldukça kolay bir üründür. Ürünün blokları 60 santime 60 santim olarak üretiliyor. Burada gördüğümüz gibi. Evet. Dolayısıyla 2.7 tanesi 1 metrekare alan kapatır dedik. İşlemesi için herhangi bir kesici, elektrikli kesiciye ihtiyaç yoktur. Herhangi bir testereyle çok rahatlıkla kesebilmek mümkün. İstediğimiz şekli verebiliriz. Buna hatta bu elimde görmüş olduğunuz bir gönye ile de bu çok rahatlıkla kesilebilir durumda. Kesmiş olduğumuz bu parçalardan kama yapmamız mümkün. Duvarlar bittikten sonra kirişlerle duvarın birbirine bağlantısı için araya herhangi bir köpük ya da kama aramak yerine bunu kullanıp harçla beraber araya sıkıştırdığımızda duvarı sabitlemiş oluruz. Bu duvarların örülmesi esnasında yapılması gereken önemli bir ayrıntıyı da ifade edeyim. Her bloğun mutlaka 1 metrelik, yaklaşık 1 metre file kesilerek, ki bunlar ürünle beraber geliyor, kolonlara ve aynı zamanda duvara yapıştırılması gerekir ki rüzgarlı havalarda monoblok bir yüzey olduğu için zarar görmesin. Çünkü yüksek katlı binalarda bu önem arz ediyor. Ayrıca bu ürünler kullanıldığı zaman her 100 metrekarede 4 ile 6 metrekare arasında alan kazanabiliyoruz. Burayı biz bir kiriş kolon olarak kabul ettiğimizde bloklarımızı 6 santim dışarı çıkarıyoruz. Eksik kalan bu kolon ve kirişlerdeki kısımlara ise bunun 5 santim, 7,5 santim ve 10 santim olarak üretilmiş olan duvar yalıtım plakalarını uyguluyoruz. Dolayısıyla monoblok bir yüzey ve de rigid bir ürün elde etmiş oluyoruz. Değerli arkadaşlar, bu ürünün kullanımı kolay, işçiliği hızlı, depreme karşı etkili, maliyeti emsal sistemlerle duvar artı yalıtım olarak düşündüğümüz zaman hemen hemen aynı, ama yapmış olduğu yalıtım çok daha fazla, %50 daha fazla. İşlenmesi kolay bir üründen bahsediyoruz. Bu ürün için ayrıca geliştirilmiş olan sıvası var. İstenildiği takdirde bu sıvalar tedarik edilebilir firmamızdan. Ayrıca bunlarla ilgili bir de görsel sunmakta fayda var. Bu görmüş olduğunuz bir sıva. Biz bunları havuzlarda, teraslarda ve bunun yüzeyinde kullanabiliriz. İhtiyaç olması durumunda gördüğünüz gibi çatlak bir üründen bahsedeceğiz şimdi. Bu su içilebilir bir su.
musluk suyu ürünün çatlakta su geçirmediğini göstermek adına bunu sizlerle paylaşmış olalım. Evet. %100'ü su geçirmez olan bir üründen bahsediyoruz. Ayrıca bunu kaldırıp şöylece kenara koyduk. Su tesisatlarının ve elektrik tesisatlarının nasıl döşeneceğini, kırma dökme olmadan, herhangi bir zayiat olmadan nasıl işlenebileceğini görmeniz için de bir uygulama gösterelim. Gerek su borularının, gerekse elektrik borularının geçebileceği kanalları çok rahat oluşturabiliriz. Buhatların ve prizlerin yuvalarını oluşturabiliriz. Bunların içerisine bir miktar karton piyer altısı çekildikten sonra buhatlar çok rahatlıkla yerleştirilir ve hiçbir kırma olmadan bunu sağlayabiliriz. Tabii bu kadar işlenmesi kolay olan bir malzemenin basınç dayanımı da mutlaka merak edilecektir. Bunun 1 metrekaresi 49 ton yük taşıyabilmekte. Burada gördüğünüz gibi 15 santimlik bir ürün var. Sıvalı ve fileli haliyle görüyorsunuz şu an. Bunun üzerine köprü olarak yapmış olduğumuz bir kısımda çıktığımızda 250 kilo şu ayağımın altındaki ürün yük taşıyabilmekte. Nakliye eden taraf oldukça avantajlıdır. Çünkü bunun 1 metreküp yoğunluğu söylediğimiz gibi 170 ile 190 kilogram arasında olduğu için tırı tam anlamıyla doldurup %60 civarında daha fazla malzeme sarabiliyoruz. Yapıştırıcısı, filesi, sıvası tamamı firmamız tarafından üretilebilmekte. Şimdiden kullanıcılara hayırlı olsun dilerim.